Merhaba, hoş geldiniz. Bugün masamızda oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da tartışmalı bir isim var. Siyaset ekonomisti ve filozof Hans Hermann Hoppe. Evet, Hoppe ismi genelde biraz tartışma yaratır. Kesinlikle. Elimizdeki temel materyal, Hoppe'nin en bilinen eserlerinden Demokrasiyi, The God That Failed. Bu sohbetteki misyonumuz, Hoppe'nin aslında neyi savunduğunu, özellikle monarşi, demokrasi ve doğal düzen gibi konulardaki temel argümanlarını sizin için damıtmak. Aynen. Baştan uyaralım, Hoppe'nin fikirleri genellikle alıştığımız politik düşünce kalıplarının epey dışında, hatta kışkırtıcı da bulunulabilir. Kesinlikle öyle. Hoppe'nin yaklaşımının en belirgin özelliklerinden biri, kaynaklarınızda da görebileceğiniz gibi, bilinen tarihsel olaylara veya istatistiklere alışılmadık yorumlar getirmesi. Evet, farklı bir bakış açısı sunuyor. Tabii. Bunu yaparken de salt verilere değil, o verilerin a priori sosyal teori dediği bir çerçeveyle yorumlanmasına odaklanıyor. Yani deneyimden bağımsız olarak mantıksal çıkarımla ulaşılan teorik önermelere öncelik veriyor. A priori sosyal teori dediniz, bunu biraz açabilir misiniz? Deneyimden bağımsız derken. Şöyle ki, Hoppe'ye göre sağlam bir teorik temel olmadan, örneğin 20. yüzyılda devlet büyürken refah neden arttı gibi sorulara anlamlı cevaplar veremeyiz. Bu çok temel bir soru aslında. Evet, sıkça sorulur. Refah artışı devlet sayesinde mi oldu yoksa devlete rağmen mi? İşte bu tür soruları yanıtlamak için teoriye başvuruyor Hoppe. Biz de bugün bu teorik mercekten bakarak devlet, mülkiyet ve medeniyet süreci hakkında neler söylediğini mercek altına alacağız. Harika, o zaman doğrudan konuya girelim. Hoppe'nin tüm bu analizinin temel taşı olarak gördüğü kavram nedir? Nereden başlamalıyız? Hoppe için kilit kavram, hatta tüm sisteminin bel kemiği diyebileceğimiz şey zaman tercihi, İngilizcesiyle time preference. Zaman tercihi. Evet, bu aslında hepimizin günlük hayatta farkında olmadan kullandığı bir ilke. İnsanlar olarak şimdiki zamanda elde edeceğimiz bir faydayı, gelecekte elde edeceğimiz aynı faydaya kıyasla ne kadar daha değerli bulduğumuzla ilgili. Yani bugünümü yarını mı tercih ettiğimiz gibi mi? Tam olarak öyle. Çok basit bir örnekle, size şimdi bir elma mı vereyim, yoksa bir yıl sonra 2 elma mı istersiniz? Bu tercihinizi etkileyen faktörler sizin zaman tercihi seviyenizi gösterir. Anladım. Düşük zaman tercihi, yani geleceğe daha fazla değer vermek, sabırlı olmak, tasarrufa, yatırıma, sermaye birikimine ve Hoppe'nin medeniyet süreci dediği şeye yol açıyor. Yani daha uzun vadeli planlar yapabilen, daha refah içinde yaşayan bir toplum düzenine. Tamam. Düşük zaman tercihi eşittir medeniyet. Aynen. Tam tersi, yüksek zaman tercihi, yani bugüne odaklanmak, sabırsız olmak, anlık hazlara yönelmeye, tüketime ağırlık vermeye, sermayenin erimesine ve sonuçta Hoppe'nin medeniyetten uzaklaşma, yani decivilization dediği sürece. Medeniyetten uzaklaşma. Kulağa biraz sert geliyor. Evet, yani toplumsal çürümeye neden oluyor. Hoppe'nin temel iddialarından biri de şu: devlet, özellikle de modern demokrasi, insanların zaman tercihlerini sistematik olarak yükseltiyor. Yani devlet bizi daha sabırsız mı yapıyor? Daha anlık yaşayan? Evet, bizi daha anlık yaşayan, daha az gelecek odaklı bireylere dönüştürüyor diyor Hoppe. Bu çok çarpıcı bir iddia. Devlet bizi daha kısa vadeli mi yapıyor? Peki ama neden? Devletin doğasında mı var bu etki? Hoppe devleti nasıl tanımlıyor ki bu sonuca varıyor? Hoppe, devleti oldukça net ve teknik bir şekilde tanımlıyor. Belirli bir toprak parçası üzerinde nihai karar verme, yargı ve vergilendirme konusunda zorunlu bir tekel uygulayan kurum. Zorunlu tekel. Anahtar kelimeler bunlar sanırım. Kesinlikle. Yani sizin rızanız olsun veya olmasın vergi alan ve kendi kurallarını dayatan, bu alanda rakibi olmayan bir yapı. İster monarşi olsun, ister demokrasi. Hoppe için devletin özü bu tekelci yapıdır. Tamam. Ve bu tekelci yapı doğası gereği özel mülkiyet haklarını ihlal eder. Nasıl mı? Vergilendirme, yani mülkünüze el koyma bir nevi. Para basma yoluyla enflasyon yaratma, paranızın değerini düşürme. Ve sayısız düzenleme, mülkünüzü nasıl kullanacağınıza karışma yoluyla. Yani devletin yaptığı her şey aslında mülkiyet hakkı ihlali mi Hoppe'ye göre? Büyük ölçüde evet. Hoppe'ye göre bu eylemler ahlaki olarak hırsızlıktan, sahtekarlıktan veya gasp etmekten farksızdır.
Ancak kritik bir fark var. Hırsız gizlice veya zorla malınızı alıp kaçarken, devlet bunu meşruiyet kisvesi altında sürekli ve sistematik olarak yapar. Meşruiyet algısı yani. İşte bu durum, bireylerin sadece mevcut mülklerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki mülklerine yani yatırımlarının getirisine yönelik beklentilerini de baltalar. Şöyle bir düşünce yaygınlaşır: neden uzun vadeli yatırım yapayım, neden tasarruf edeyim ki? Devlet zaten kazancımın bir kısmını alacak ya da kuralları her an değiştirebilir. Mantıklı bir çıkarım aslında birey açısından bakınca. Tabii, sonuç, insanların zaman tercihleri yükselir, daha az gelecek odaklı, daha çok anlık tüketim odaklı hale gelirler. Devlet müdahalesi arttıkça toplumda Hoppe'nin deyimiyle medeniyet sürecinden uzaklaşır. Anlıyorum, devletin mülkiyet haklarına müdahalesiyle zaman tercihi arasındaki bu bağlantı ilginç. Şimdi gelelim Hoppe'nin belki de en çok tartışılan, hatta bazıları için şok edici iddiasına, monarşinin demokrasiden daha az yıkıcı olduğu. Evet, yanlış duymadınız diyorum dinleyicilerimize. Bu kulağa hem sezgilerimize aykırı hem de oldukça radikal geliyor. Peki bu tuhaf görünen sonuca nasıl varıyor? Evet, bu gerçekten de Hoppe'nin en provokatif tezlerinden biri ve sıkça yanlış anlaşılıyor. Şunu netleştirmek lazım, Hoppe monarşiyi savunmuyor, onu iyi bulmuyor. Tamam, bu önemli bir ayrım. Sadece kendi teorik çerçevesi içinde demokrasiyle karşılaştırdığında daha az kötü veya daha az zararlı bir sistem olduğunu iddia ediyor. Nedenine gelince Hoppe monarşiyi hükümetin özel mülkiyeti olarak kavramsallaştırıyor. Hükümetin özel mülkiyeti, kral yani. Aynen. Yani kral veya prens ülkeyi ve kaynaklarını kendi kişisel mülkü gibi görüyor. Tıpkı sizin evinizi veya tarlanızın sahibi olmanız gibi. Bir mülk sahibi ne ister? Mülkünün değerini korumak ister, arttırmak ister. Tam olarak. Mülkünün uzun vadeli değerini korumak ve mümkünse arttırmak ister. Bu yüzden mülkünü tamamen sömürüp tüketmek yerine onu daha dikkatli kullanmaya eğilimindedir. Aşırı vergilendirme veya aşırı borçlanma kendi gelecekteki gelir kaynağını kurutacağı için bundan kaçınır. En azından teoride. Yani kendi ayağına sıkmaz diyor. Gibi. Hoppe bu mantığın kralları daha düşük vergilere, daha az borçlanmaya ve kendi koyduğu kurallar dışında tabii mevcut özel hukuk düzenine daha saygılı olmaya ittiğini savunuyor. Tarihsel olarak da desteklemeye çalışıyor bunu. Nasıl? Verilerle mi? Evet, özellikle Dünya Savaşı öncesi monarşi dönemlerinde devlet harcamalarının ve vergi yüklerinin GSI içindeki payının 20. yüzyıl demokrasilerine kıyasla çok daha düşük olduğunu, %5-8 civarı, %40-50'ler gibi gösteren verilere işaret ediyor. Ciddi bir fark var oranlarda. Kesinlikle. Ayrıca kralın sahip olması, yöneten kraliyet ailesi soylular ile yönetilen halk arasında net bir ayrım yaratıyor diyor. Halk, kralın kendi özel çıkarları için hareket ettiğinin farkında oluyor ve onun gücünün genişlemesine karşı daha dirençli bir tavır sergileyebiliyor. Yöneten yönetilen ayrımı daha net yani. Evet, hatta savaşlar bile genellikle hanedanlar arası mülkiyet kavgaları şeklinde daha sınırlı hedeflere yönelik ve maliyeti çoğu zaman kral tarafından karşılanan olaylardı diyor. Daha sınırlı, daha az yıkıcı savaşlar. O kitabının başlığı da bunu ima ediyor zaten. Monarşinin bile kusurlu olduğunu kabul ediyor. Peki neden demokrasiye bu kadar sert yükleniyor? Oradaki temel sorun ne? Kesinlikle Hoppe'nin eleştirilerinin odağında modern demokrasi var. Demokrasi ise hükümetin kamu mülkiyeti veya daha doğrusu geçici bekçiliği olarak tanımlıyor. Geçici bekçilik, kiracı gibi mi? Aynen öyle. Şöyle düşünün, bir evin sahibi misiniz yoksa o evi sadece 4 yıllığına kiralamış bir kiracı mı? Ev sahibi, evin değerini korumak için uzun vadeli yatırımlar yapar, bakımını ihmal etmez. Kiracı ise genellikle kendi oturduğu süre boyunca evden maksimum faydayı sağlamaya odaklanır. Evin uzun vadeli değerini pek düşünmez, hatta hor kullanabilir. Anladım benzetmeyi. İşte Hoppe'ye göre demokratik yöneticilerde başkanlar, başbakanlar, vekiller bu kiracı gibidir. Ülkenin sahibi değillerdir, sadece belirli bir süreliğine yönetme yetkisini almış bekçilerdir.
Ve bu bekçilerin önceliği farklıdır diyorsunuz. Evet, bu yüzden temel motivasyonları ülkenin sermaye değerine yani uzun vadeli refahını korumak veya arttırmak değil, kendi görev süreleri boyunca devlet kaynaklarından maksimum kişisel faydayı, gücü ve popülariteyi elde etmektir. Bu da kaçınılmaz olarak yüksek zaman tercihine, yani kısa vadeli düşünmeye ve ülkeyi bir nevi tüketmeye yol açar. Yani daha çok harcama, daha çok borçlanma eğilimi mi? Tam olarak sonuç, demokrasilerde vergilerin, devlet borçlarının, bürokrasinin ve ekonomik hayata müdahale eden düzenlemelerin sürekli artma eğiliminde olduğunu görüyoruz, diyor Hoppe. Altın standardının terk edilip sürekli enflasyonist para politikalarına geçilmesini de bu kısa vadeli bakış açısının bir sonucu olarak değerlendiriyor. Kağıt para sistemi de bunun bir parçası yani. Evet, zenginlerden alıp fakirlere verme adı altındaki yeniden dağıtım politikaları, bedava kamu hizmetleri, sübvansiyonlar yaygınlaşıyor. Hoppe'ye göre tüm bunlar üretkenliği cezalandırıp üretken olmayan davranışları ödüllendiriyor, insanları devlete bağımlı kılıyor. Ve zaman tercihini yükseltiyor. Aynen ve toplumun genelinde zaman tercihini yükselterek ahlaki ve kültürel çürümeye, yani medeniyetten uzaklaşmaya zemin hazırlıyor. Özel hukuk, yani bireyler arası ilişkiler alanı sürekli daralırken, kamu hukuku, yani devlet-birey ilişkisi alanı genişliyor. Sosyal sonuçları da var yani bu durumun. Tabii, Hoppe 20. yüzyılda demokrasinin yükselişiyle birlikte aile kurumunun zayıflaması, suç oranlarındaki artış gibi sosyal göstergeleri de bu genel eğilimin parçası olarak yorumluyor. Demokratik savaşların ise monarşik savaşların aksine ideolojik, örneğin dünyayı demokrasi için güvenli kılmak gibi, topyekın ve sivil asker ayrımı gözetmeyen yıkıcı savaşlara dönüştüğünü iddia ediyor. Yani Hoppe için denklem şu: monarşi eşittir özel mülk sahibi, uzun vadeli düşünme eğilimi var ama yine de tekelci. Demokrasi eşittir geçici bekçi, kısa vadeli düşünme eğilimi var ve daha fazla sömürü potansiyeli taşıyor. İkisi de kusurlu ama demokrasi daha tehlikeli. Peki eğer hem monarşi hem de demokrasi temelde sorunluysa, Hoppe'nin önerdiği bir alternatif var mı? Yani devlet olmak zorunda mı? İşte burada Hoppe'nin en radikal önerisi devreye giriyor. Evet, bir alternatif var ve bu alternatif devletsiz bir toplum düzeni. Devletsiz toplum mu? Anarşi mi yani? Evet, Hoppe buna doğal düzen, natural order veya özel mülkiyet anarşisi, private property anarchy diyor. Bu modelde devletin tamamen ortadan kalktığı bir yapı öngörülüyor. Tüm kıt kaynaklar, topraklar, binalar, yollar ne aklınıza gelirse özel mülkiyette. Her şey özel mülkiyet mi? Polis, ordu, mahkemeler. Evet, bugün devlet tarafından zorla tekel olarak sunulan tüm hizmetler, yani koruma polis, savunma ordu ve yargı mahkemeler dahil her şey, serbest piyasada rekabet eden özel şirketler veya kurumlar tarafından gönüllü müşterilere veya bağışçılara sunuluyor. Devletin zorunlu vergilendirme ve yargılama tekeli tamamen ortadan kalkıyor. Her şey gönüllü sözleşmelere ve özel mülkiyet haklarına dayanıyor. Bir saniye, burada bir duraklamak istiyorum. Savunma, adalet gibi temel hizmetlerin özel şirketler tarafından sağlanması fikri kulağa hem çok fütüristik hem de açıkçası biraz endişe verici geliyor. Evet, genelde ilk tepki bu oluyor. Örneğin büyük ölçekli dış tehditlere karşı nasıl birleşilebilir? Ya da farklı hukuk kuralları uygulayan şirketler arasında kaos çıkmaz mı? En önemlisi, hani parayı veren düdüğü çalar durumu yaşanmaz mı? Zenginlerin lehine bir adalet sistemi oluşmaz mı? Hoppe bu potansiyel sorunları nasıl ele alıyor? Bunlar çok yerinde ve sıkça sorulan sorular tabii ki. Hoppe ve benzeri anarko-kapitalist düşünürler, piyasanın bu hizmetleri devletten hem daha etkin hem de daha ahlaki bir şekilde sağlayabileceğini savunuyorlar. Örneğin, sigorta şirketlerinin bu sistemde merkezi bir rol oynayabileceğini öne sürüyor Hoppe. Sigorta şirketleri mi? Neden onlar? Çünkü sigorta şirketlerinin temel işlevi risk yönetimi ve tazminattır. Müşterilerinin canlarını, mallarını korumak için sözleşme yaparlar. Eğer bir müşteri saldırıya uğrarsa, sigorta şirketi tazminat ödemek zorunda kalır.
Bu durum, sigorta şirketlerine saldırganlığı önlemek, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek, Mali bir teşvik yani. kesinlikle. Hatta müşterilerinin provokatif davranışlardan kaçınmasını sağlamak için çok güçlü mali teşvikler verir. Farklı sigorta veya koruma şirketleri arasındaki anlaşmazlıklar içinse yine anarşi piyasa temelli, özel hakemlik kurumlarının gelişeceğini öngörüyor. Rekabet işin içine giriyor yani. Aynen. Rekabet bu şirketleri hem maliyetleri düşürmeye hem de hizmet kalitesini arttırmaya zorlayacaktır. Farklı hukuk kuralları konusundaysa tıpkı uluslararası ticarette olduğu gibi şirketler arası etkileşim ve müşteri talepleri sayesinde zamanla ortaklaşa kabul gören, evrenselleşmiş temel hukuk ilkelerine doğru bir yaklaşma olacağını savunuyorlar. Peki ya zenginlerin adaleti satın alması riski? Hoppe'nin buna cevabı şu: devlet zaten en büyük adaleti satın alma mekanizmasıdır. Lobi faaliyetleri, kayırmacılık vesaire. Doğal düzende ise itibarlarını korumak isteyen hakemlik ve koruma şirketlerinin tarafsızlıklarını kanıtlamak zorunda kalacaklarını, aksi halde müşteri kaybedeceklerini belirtir. İtibar önemli yani piyasada. Çok önemli. Devletin aksine bu kurumlar gelirlerini zorla vergi toplayarak değil, gönüllü müşterilerden sağladıkları için müşteri memnuniyetine ve itibara çok daha fazla önem vermek zorundadırlar. Anlıyorum. Yani piyasa mekanizmalarının ve rekabetin devletin tekelci yapısından daha iyi sonuçlar vereceği varsayımı üzerine kurulu bir sistem. Peki bu doğal düzen ütopyasına nasıl ulaşılabilir? Mevcut devasa devlet yapılarından böyle radikal bir sisteme geçiş pratikte nasıl mümkün olabilir? Hoppe'nin bir yol haritası var mı? Hoppe burada yine oldukça net ve evet radikal bir mekanizma öneriyor. Ayrılma hakkının koşulsuz olarak tanınması. Ülkeden ayrılmak gibi mi? Evet, yani en küçük birimden köy, mahalle, en büyüğüne şehir, bölge, eyalet kadar her politik birimin, hatta teorik olarak bireylerin bile ait oldukları devletten istedikleri zaman ayrılma hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor. Bu çok iddialı. Kendi kaderini tayin hakkının en ileri noktası gibi. Aynen. Aslında liberal düşünür Ludwig von Mises'in de savunduğu kendi kaderini tayin hakkının en mantıksal ve tutarlı sonucu Hoppe'ye göre ayrılma hakkı neden önemli? Çünkü merkezi devletlerin gücünü kırıyor ve politik rekabeti arttırıyor. Devletler küçülünce rekabet artar diyorsunuz. Evet, devletler küçüldükçe birbirleriyle sermaye, yatırım ve yetenekli insanlar için rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Bu rekabet ortamı da onları ister istemez daha düşük vergilere, daha az düzenlemeye ve daha fazla serbest ticarete yönelmeye zorluyor. Hoppe için bu, nihai hedef olan devletsiz doğal düzene doğru giden yolda atılacak en önemli stratejik adımdır. Nasıl bir dünya hayal ediyor peki? Hayalindeki dünya, tek bir merkezi devlet yerine belki yüz binlerce bağımsız Liechtenstein, Monaco, Singapur, İsviçre kantonu veya Orta Çağ'daki özgür şehirler gibi küçük, özerk ve birbiriyle rekabet eden politik birimden oluşan bir dünya. Bu ayrılma fikri de oldukça çarpıcı. Peki, Hoppe'nin göçmenlik veya kültürel muhafazakarlık gibi güncel tartışmalardaki pozisyonları da bu temel özel mülkiyet, devlet karşıtlığı ve ayrılma ilkelerinden mi besleniyor? Hepsi birbiriyle bağlantılı mı? Kesinlikle. Hepsi aynı mantıksal çerçeveye oturuyor. Örneğin göçmenlik meselesinde Hoppe, genellikle sol liberteryenlerin savunduğu sınırların tamamen açık olması fikrine devlet kontrolündeki haliyle karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor? Liberteryenler genelde serbest göçü savunur. Çünkü mevcut durumda bu, devletin yerli halkın ve mülk sahiplerinin rızası olmadan onların kaynaklarını kullanarak yabancıları ülkeye sokması ve entegre etmeye çalışması anlamına geliyor diyor. Hoppe buna zorunlu entegrasyon diyor ve eleştiriyor. Peki alternatifi ne? Onun alternatifi ise tamamen özelleştirilmiş bir düzene dayanıyor. Tıpkı sizin evinize kimin gireceğine sizin karar vermeniz gibi bir bölgeye veya mülke giriş de ancak oranın veya oradaki mülklerin sahiplerinin daveti ve rızasıyla mümkün olmalı. Yani serbest göç değil, özel mülkiyete dayalı davet usulü göç. Anladım. Yine mülkiyet hakkı temelli bir yaklaşım. Peki ya muhafazakarlıkla ilişkisi? Muhafazakarlıkla ilişkisine gelince
Hoppe, aile, özel mülkiyet, toplumsal hiyerarşi gibi geleneksel kurumların ve değerlerin toplumun istikrarı ve medeniyetin sürdürülmesi için doğal ve faydalı olduğunu kabul ediyor. Bu açıdan kültürel muhafazakarlarla bazı ortak noktaları var. Ama bir fark var sanırım. Evet, büyük bir fark var. Modern muhafazakarların bu değerleri korumak için devleti bir araç olarak görmesini şiddetle eleştiriyor. Ona göre devlet bu kurumların koruyucusu değil, tam tersine vergilendirme, yeniden dağıtım ve sosyal devlet politikalarıyla aileyi ve özel mülkiyeti zayıflatan asıl yıkıcı güçtür. Yani muhafazakarların devlet aracılığıyla değerleri koruma çabasını yanlış buluyor. Kesinlikle. Hoppe, gerçek liberteryanizmin veya onun deyimiyle sağ liberteryanizmin hem devlet karşıtlığını hem de özel mülkiyetin doğal sonucu olan ayrımcılık yapma hakkını savunması gerektiğini belirtiyor. Yani kiminle iş yapacağını, kimi mülküne alacağını seçme hakkı. Ayrımcılık hakkı derken bu biraz hassas bir konu. Evet, ama Hoppe bunu özel mülkiyet hakkının bir uzantısı olarak görüyor. Hatta klasik liberalizmi bile devleti sınırlı da olsa meşru kabul ettiği için eleştiriyor ve bu küçük devlet fikrinin kaçınılmaz olarak devletin sürekli büyümesine ve sosyalizme kapı araladığını iddia ediyor. Anlıyorum. Gerçekten de baştan sona tutarlı ama bir o kadar da radikal ve konvansiyonel düşünceye meydan okuyan bir yapı kurmuş Hoppe. Peki, tüm bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak, Hoppe'nin bu kaynaklarda size aktarmaya çalıştığı temel mesaj nedir? Neyi savunuyor özetle? Hoppe'nin temel tezi aslında şu: devlet, tanımı gereği mülkiyet haklarına saldıran bir kurumdur ve bu saldırganlık, medeniyetin temelini oluşturan uzun vadeli düşünme yeteneğimizi, yani düşük zaman tercihimizi yok eder. Özellikle demokrasi, geçici bekçi mantığıyla işlediği için bu yıkım sürecini monarşiye kıyasla daha da hızlandırır. Daha fazla vergi, borç, enflasyon. Aynen. Daha fazla vergi, daha fazla borç, daha fazla enflasyon, daha fazla düzenleme ve sonuçta toplumsal çürüme getirir. Hoppe monarşiyi bir nebze daha öngörülü bulsa da onu da bir çözüm olarak görmez. Nihai ve ahlaki olarak savunulabilir tek düzenin devletin tamamen ortadan kalktığı, Doğal düzen dediği şey. evet, tüm ilişkilerin ve hizmetlerin adalet ve güvenlik dahil özel mülkiyet hakları ve gönüllü sözleşmeler temelinde yürütüldüğü doğal düzen olduğunu savunur. Bu düzenin işlemesinin anahtarı ise özel mülkiyete, sözleşme özgürlüğüne ve bireysel sorumluluğa mutlak ve tavizsiz bir saygıdır. Devletin olmadığı, her şeyin özel olduğu bir dünya tasavvur ediyor kısaca. Bu kapsamlı incelemede Hans Hermann Hoppe'nin özellikle Democracy, The God That Failed eksenindeki temel fikirlerini ele aldık. Zaman tercihi kavramının medeniyet analizindeki rolü, monarşi ve demokrasiye getirdiği sert eleştiriler, alternatifi olan devletsiz doğal düzen modeli ve bu modele giden yol olarak gördüğü ayrılma hakkı. Gerçekten de Hoppe'nin fikirleri modern devlet ve demokrasi hakkındaki yerleşik kabullerimizi sarsıyor, hatta rahatsız edici bulunabiliyor. Şöyle bir düşününce, eğer Hoppe'nin dediği gibi devletin gücü ve varlığı en nihayetinde halkın onun meşruiyetine olan inancına dayanıyorsa, Ki bu önemli bir nokta. evet, bu inancın, yani devletin gerekli ve meşru olduğuna dair bu yaygın algının değişmesi ne kadar radikal olursa olsun toplumsal yapıda köklü bir dönüşümü tetikleyebilir mi? İşte bu belki de üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bir sonraki sohbete kadar hoşça kalın.